Kanalıma hoş geldiniz. Ben Evrim. Bugün çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Beni çok heyecanlandırıyor. Uzun yıllardır şu arkamda görmüş olduğunuz TV ünitemi yenilemek istiyordum. Ama bir türlü cesaret edemiyordum. Becerebilir miyim, altından kalkabilir miyim diye düşünüyordum. Ve acaba sağlam olur mu, sağlıklı olur mu diye de çok tereddütlerim vardı. Fakat 2 yıldır, 3 yıldır bakıyorum herkes mobilya indiriyor ve boyuyor ve herkes de memnun. Birkaç kişiyle de yazdım. Acaba dedim boyadığınız zaman memnun musunuz? Kimisi yeni boyamıştı, kimisi birkaç zaman olmuştu ve çok memnunlardı. Şimdi öncelikle görmüş olduğunuz televizyon ünitesinin şu alt kısmındaki süpürgeliği sökeceğiz. Onu sökeceğiz ki ayakları takalım ve daha güzel olsun. Yani ayakları da takarsam çok yükselecek. Onu çıkartırsak alçaltacağız ve şu görmüş olduğunuz ayakları takacağız. Evet, gördüğünüz gibi bütün hepsini vurarak yapışkanlarından ayırdım. Şöyle bir tozunu alalım. Ayaklarımızı takacağız. Görmüş olduğunuz gibi böyle koni şeklinde ayaklar aldım. Benim koltuklarım biraz spor. Spor olduğu için de üntem de spor. Ağır böyle bir oymalı bir şey değil. O yüzden böyle bir ayak benim için daha idealdi. O yüzden bunu tercih ettim. Bu ayakları takmak için böyle metallere ihtiyacımız var. Bu metaller ayaklara bu şekilde vidalanıyor. Daha sonra da buraya vidalanıyor. Bu şekilde yapacağız. Şimdi önce ayaklara demirleri vidalayalım. Evet, ben şimdi bir tanesini buraya taktım. Kendime göre bir ölçü aldım. Şu altları vidalayacağım. Üstten 3 santim, 3,5 santim gibi. Yandan da 3 santim gibi boşluk bırakarak ben buraya taktım. Bu ölçüleri ben kafama göre yaptım. Siz de sehpanız, benim TV ünitem 2 metre uzunluğunda. Siz kendi sehpanıza göre nasıl sağlam olacaksa ayakları o şekilde takmalısınız. Ben işte o şekilde tam orta köşelere böyle birer tane, ortaya da 2 tane takarak sağlamlaştıracağım. Şimdi nasıl taktığımı göstereyim. Mobilyaya takarken demiri ayağa taktığımız gibi direkt vidalamıyoruz. Yani ben öyle yapmadım. Mobilyaya uygularken önce ince bir matkap ucuyla şöyle ince bir matkap ucunu aldım ve bir delik açtım. Şimdi tekrar vida ucunu takıyorum ve 2 tane vida alıyorum. Ben ne uzun ne kısa vida kullandım. Şöyle bir vida benim içimi gördü. Gayet de sağlam oldu. Evet, bu şekilde buraya da vidalayacağım ve diğer ayakları da. Herkese yeniden merhaba. 2. gündeyiz. Şimdi çıtaları kestirdim. Ben bunları hazır satılıyor ancak marangozdan kestirdim. Bu şekilde şöyle. Ölçülerimi kendim aldım. Kapak ve çekmeceye uygun olarak
Yani kendi ölçülerimi belirledim. Çünkü ne kadar olmasını istiyorsam o kadar. Yani bunun bir standardı var mı bilmiyorum. Ben kendi kafama göre çıtaları beğendim. Sadece biraz zımparaladım şöyle kenarlarını, çok hafif kıymık kıymık batmasın diye. Evet, aldım geldim ve şimdi bunları yapıştıracağız. Bunları hızlı yapıştırıcıyla da yapıştırabiliriz ama hızlı yapıştırıcıyı taşma olursa silmek zor olabilir. O yüzden tutkalım da var. Tutkal da kullanmayı düşünüyorum ama hızlı yapıştırıcı daha sağlam olacak diye düşünüyorum. Çünkü çabuk donacak. Tutkal biraz uzun sürecek. Bantlayıp beklemem gerekecek. O yüzden biraz hızlı yapıştırıcı, biraz tutkal şeklinde ilerleyebilirim. Ama hızlı yapıştırıcıyı çok az kullanalım. Dışarı taşmayacak şekilde yapalım. Şimdi hemen uygulamaya geçelim. Şimdi kapak gördüğünüz gibi ikisini birden göstermeyeceğim. Sadece kapakta göstereceğim nasıl uyguladığımı. Çekmeceyi de aynı mantıkla uygulayacağım. Benim istediğim ölçüler buydu. Çünkü kapak deliklerini tekrar açmak istemedim. Olduğu yerde olduğu şekilde muhafaza etmek istedim. Şuralardan noktalar koydum ben. Oradan gözüküyor mu bilmiyorum. Sanırım gözükmüyor. Şöyle şuradan da şuraya noktalar koydum. O noktalar dış çerçevesi olsun istedim. Bu mesafe olsun istedim şurada. Ne kadar olduğunu şu an hatırlamıyorum. 4,5 santim olabilir. Öyle hatırlıyorum. Sonra tam kesiştiği yere biraz aşağıya çekeceğiz. Buradaki çizgi de işte böyle. Bunu burada kesiştireceğiz. Daha sonra bunu da buraya. Düz yapmaya özen göstermemiz gerekiyor. Yamukluk olmamasın. Çünkü hızlı yapıştırıcıyla bir daha bunu ayırmak çok zor olacak. İşte bu şekilde yapıştıracağız. Evet, çıta uygulamasını bitirdim. Şöyle göstereyim. Kapağımın çıta uygulaması bu şekilde çok güzel ve çok böyle şık bir görüntüsü oluyor çıta uygulamasıyla. Şimdi de bu arada ben bu çıtaları boyamadan önce uyguladım. Çünkü tamamını aynı renge boyayacağım dolabımın. Bu yüzden uyguladım. Ama siz farklı renk yapacaksanız çıtaları farklı bir yerde boyayıp öyle yapıştırabilirsiniz. Yapıştırırken de sadece hızlı yapıştırıcı kullandım. Ve şimdi sırada üst tabloları budak çalışması yapacağım. Bunun için Cadenz'in rölyef pastasını kullanıyorum. Ve yanında budak tarağı. Bunlarla üst kısmını yapacağım. Kamerayı böyle alayım daha rahat göstereyim. Evet, şimdi masamızı ben sildim nemli bir bezle daha önce. Şimdi boza kıvamında sulandırdığım rölyef pastamı sürüyorum.
sürdük. Şimdi budak tarağını alıyorum ve küçük kısım, şu küçük kısım bana bakacak şekilde elimi bastırıyorum ve oynatarak budak yapıyorum. Beğenmezseniz, ki ben beğenmedim çünkü bu benim ilk yapışım, tekrar sürebilirsiniz. Fazlasını sildim. Budağı temizleyin. Ve tekrar. Yanına tekrar. Bu şekilde sıra sıra boyayarak kurumadan tamamını budaklıyoruz. Evet. Budak çalışmam böyle bitti. Aslında bölüm bölüm yapacağım demiştim size. Hani 2 sıra rölyef pasta çekip budak çekip devamını, ama öyle güzel olmadı. O yüzden tamamını rölyef pasta çektim ve kurumadan hemen acilinden budak çalışmasını gerçekleştirdim. Ve böylelikle bir bütünlük sağlamış olduk. Öteki türlü pek güzel olmayacaktı. Evet, bugün 3. gün ve boyama işlemine geçiyorum artık. Yine Cadence'in dantel rengini kullanacağım. Şöyle göstereyim. Bu renge aşık oldum resmen. Çok güzel. Ne beyaz, yani krem tonlarında, toprak tonları gibi çok güzel bir rengi var. Tam istediğim gibi. Çünkü ben böyle optik beyaz sevmem. Burada 3 kahve fincanı Cadence dantel beyazı var. 1 kahve fincanı da su var. Bu şekilde karıştırdım. Boyamaya hazır hale getirdim şu anda. Rulo ve fırçayı aynı anda kullanarak köşeleri fırçayla, diğer kalan yerleri ruloyla boyayacağım. Kahvemi de aldım. Haydi başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Bu arada uygulamaları hep ince süreceğiz boyayı. Her zaman ince süreceğiz. Bunu hafif hafif nemlendirdim. Öyle, hadi başlayalım. Evet. Bir tarafına güzelce batırıyorum. Ve boyayı iyice ruloma yediriyorum. Şey de alabilirsiniz. Boya haznesi, boyalar için böyle boya hazneleri oluyor. Onu da alabilirsiniz kullanmak için. Ben pek gerek görmedim açıkçası. Şimdi fırçamızı hiç bastırmadan, şimdi bunu alalım. Fırçamızı hiç bastırmadan kendi ağırlığıyla uyguluyoruz. Evet, bu şekilde uygulamaya devam edeceğim. Şöyle çekilirsem daha güzel gözüküyor. Hadi bakalım. Evet, ünitenin şöyle 1. katını attım. Şurası kapaklı olduğu için içini boyamadım. Belki daha sonra boyarım. Üst zemini böyle.
Şimdi şu orta göbeğin rafı, bunu ve şuranın kapağını boyayacağım. 4. günden herkese merhaba. Bugün 2. katımızı atacağız boyamızın. Dünden kalan, yani 1. katı attığımdan kalan bu boyayı kullanacağım tekrar. Sanırım bu boya 2. katı atmama yetecek. Yarın 3. kat için boya hazırlamam gerekebilir. Ki gerekecek zaten. Böyle. Hadi atalım bakalım nasıl bir görüntüsü olacak. Yine gördüğünüz gibi kahvesiz olmaz. Her boyamızın, her katın arasında 24 saat olduğu için böyle uzun sürüyor boyama. Bu gördüğünüz gibi 1. katın 24 saat sonraki kurumuş, iyice kurumuş olan hali. Şimdi kameramı şöyle koyuyorum ve 2. kat için başlayalım hemen. Evet, 2. katı da boyadım. Bayağı bir fark etti. Çok güzel olmaya başladı. Renk oturmaya başladı. Yarın 3. kat ve yarın üst tabloları eskitme yapacağız. 5. günden herkese merhaba. Bugün eskitme kremiyle kahverengi, budak çalışmasının üzerine kahverengi eskitme dokusu oluşturacağız rengi. Şöyle yine Cadence'in eskitme kremi. 1 ölçü bu eskitme kreminden. Glazing'den de yine Cadence'in Glazing'den de 3 ölçü. 1 ölçü eskitme pastası, 3 ölçü glazing kullandım. Evet, şimdi tamamını sürdüm ve süngerimle çekiyorum. Dümdüz çekmeye gayret ediyoruz. Ne kadar açık renk olmasını istiyorsanız o kadar çok çekmelisiniz. İşte ahşap görüntüm tamam. Eskitme işlemini yaptım ancak ilk seferde başarılı olamadığımı düşündüm ve 24 saat sonra 2. kez tekrar bir eskitme çalışması yaptım ve tam istediğimi yakaladım. Gördüğünüz gibi budaklar oldukça güzel gözüküyor. Tam bir ahşap görüntüsü oldu. Tam istediğimi yakaladım. 4. kat boyayı da attım ama onu size göstermedim çünkü zaten aynı işlemleri yaptım. 4. kat boyadan sonra rengi tam oturdu. Şurayı boyamamıştım. En son kalan boyayla bir kat orayı da kapattım. Şimdi sırada cila var. 2 kat cila atacağız 24 saat arayla ve kullanıma hazır hale gelecek. Şöyle kameramı koydum. Cila işlemine başlayacağız.
Cila olarak yine Cadence'in yarım mat verniğini kullanacağım. Gördüğünüz gibi 250 ml aldım. Şimdi bunu hiç sulandırmadan direkt uygulayacağız. Ve kadife fırça, daha doğrusu kadife rulo kullanacağım. Yine plastik tabağa dökerek çalkalayıp kapalı sanırım. Evet. İyice çalkalayıp tabağa koyacağım ve direkt uygulamaya başlayacağım. Evet, bu tabağın içine verniği koydum. Tüm yüzeyine yediriyorum. Yedirme işlemini burada yapacağım. Ne kadar bol alırsak o kadar iyi. Az uygularsak izler kalacaktır üzerinde. Bol bol uygulayacağız. Ve çok kısa sürede uygulayacağız. Yani hemen her yere birkaç sefer dönmeyeceğiz iz kalmaması için. Çok hızlı bir şekilde uyguluyorum. TV ünitemi sadece çıtalayıp boyamadım. Gördüğünüz gibi menteşeleri, eskiyen menteşeleri de çıkarttım. Yenileriyle değiştirdim. Çekmecemin kaymasını sağlayan rayları da yeniledim. Ve böylelikle neredeyse 0 ayarında yepyeni ve çok güzel bir TV ünitem oldu. Biz o kadar çok beğendik ki evimde bambaşka bir hava var ve videonun sonunda siz de öncesini sonrasını göreceksiniz. Ben bile sonuca inanamıyorum. İlk defa yapmama rağmen çok güzel olduğunu düşünüyorum. Şimdi sırada önce orta sehpam var, sonra yemek masası. Onları paylaşmayacağım. Onlar için de Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Onların yapım aşamalarını da sanırım başladıktan sonra Instagram'da paylaşmaya çalışacağım. Biz çok beğendik ve severek kullanacağız. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone olduktan sonra küçük zil işaretini açarsanız yükleyeceğim her videodan anında haberdar olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla, sevgiyle, hoşça kalın.